Merhaba arkadaşlar, ben Bekir. Projemize kaldığımız yerden devam edelim. Öncelikle bu pedal script'ini açalım. Buradan yeni bir değişken oluşturacağız. Public bool ne olsun? Autoplay yapalım bunu. Burada otomatik oynatmayı ayarlayacağız. Mouse hareketleriyle değil de oyun kendi kendine oynatsın. Bu alt tarafta update kısmını değiştireceğiz. If diyorum. Autoplay. Tabii başını önden koyacağım. Autoplay false ise mouse ile hareket edecek. Değilse de buraya autoplay yazalım. Yeni bir fonksiyon oluşturacağız. Şu büyük olacak. Void autoplay diyorum. Şimdi yeni fonksiyonumuzu oluşturacağız. Şimdi autoplay bool'u, yani bu bool dediğimiz true veya false olan bir değişken. Bunun değeri true veya false olabilir. Autoplay butonuna basarsak diyeceğiz ki şuradaki kodlar çalışsın. Eğer ki basılı değilse mouse ile hareket etsin. Şimdi buradaki kodları kopyalıyorum ben. Şurayı değiştireceğim. Vektör 3 ball post diyorum. Ball transform position olacak. Şurayı değiştireceğim. Ball post yapacağım. Tabii olmadı. Ball post nokta x olacak burası. Ctrl S deyip projeye kaydedip Unity'ye dönüyoruz. Şuradan pedal'ı bulalım. Şu alt tarafta autoplay bölümü çıktı. Basalım buna. Oyunu başlatalım. Kafasına göre hareket ediyor şu an. Burada yaptığımız hareket topun x eksenindeki hareketleri takip etmesi. O tamamen kendi kendine kontrol ediyor şu anda. Bunu durduralım. Yeni bir game object oluşturalım. İsmini ben smoke yapayım bunu. Alt taraftan particle sistem ekleyeceğiz buna. Şimdi bu particle sistemi biraz düzenlememiz gerekecek. Şu duration'ını 1 yaptım. Alt taraftan render'a geleyim. Buradan materyallerden nerede bakayım? Default material. Default particle'ı seçeceğim. Bu şekilde ayarlamalarımızı yapalım. Shape cone mu olsun? Bakalım nasıl görünüyor şu anda. Fena değil. Şu alt taraftan konu box yapalım. Ondan sonra şu loop'u iptal edelim. Play deyince ekranda böyle bir gözüküyor. Şu loop'u açayım bir. Başlatayım. Oyun ekranında böyle bir görüntü oluşacak. Bunu nerede kullanacağız? Bu kiremitleri, blokları kırınca işte bu görüntü oluşacak. Loop'u iptal ediyorum. Şuradan prefab'lara smoke atıyorum. Bunda şu an işim kalmadı. Bunu silip. Şimdi buradan
sol tarafta brick kısmında green'e ve herhangi bir tanesine tıklayalım. Şu sağ üstte tag kısmı var. Buradan yeni bir tag ekleyeceğiz. Bir saniye. Layer. Şuradan breakable diye bir tag ekliyorum. Bu ne işimize yarayacak? Bunların hepsini tutup seçtiğimizde bu tag'e entegre edebiliyoruz. Yani bunların aynı tag'de çalışmasını sağlıyoruz. Bu tag'de de biz hangi bloğun kırılabilir olduğunu veya hangi bloğun kırılamaz olduğunu bu şekilde ayarlayacağız. Mesela buraya farklı bir blok ekleyeceğiz. Şuradan neredeyiz? Bizim sprite'larımız burada. Bir tane kopyalayayım bundan. Sprite'ları kopyaladım. Şunu sileyim. Green'i tutup kopyalayayım mesela bir tanesini. Color'ını sıfırlayayım zaten. Bu şeymiş. Yani beyazlı ilk görünümü. Mesela beyaz blok koyduğumuzda bu kırılamaz blok olacak. Bu şekilde mesela bunun tag breakable. Tagsız yaptığımızda, tag olmadığında kodlarla düzenlemesini yapıp bunun kırılamaz olduğunu ayarlayacağız. Şimdi onun kodlamalarına geçelim. Scriptlerden gri açalım. Buradan yeni bir bool oluşturacağım. Private bool is breakable. Public static int breakable number olsun bu da. B'yi küçük yazayım. Is breakable eşittir tag yazıyorum buraya. This dot tag eşit breakable olacak. If diyeceğim. Is breakable. Breakable sayısı artacak. Yani burada breakable tag'i olursa is breakable aktif olacak. Bu şekilde de is breakable yani kırılabilir objeler oldukça kırılabilir objelerin sayısı artacak. Oyunda kaç tane işte blok olduğunu bu şekilde göreceğiz. Blokların sayısı sıfıra indiğinde de oyun bitti olarak level finish eventini o şekilde ayarlayacağız. Bu alt tarafı level manager eşittir game object ve bunu yazmadan buraya private level manager diyoruz. Şurası küçük olacak. Find object with type olacak. Level manager diyorum. Yukarıya bir değişken daha yazacağız arkadaşlar. Public sprite hit sprites olacak. Bu alt tarafa gelelim. Buraya if is breakable diyorum. Bunu buraya kopyalayacağım. Yani collision'a bir obje geldiğinde bizim uygulamamızda yani bir top bri'ye çarptığında ne olacak? Buradan bir sorgulama yapacak. Eğer
bu kırılabilir bir obje ise, tag'i kırılabilirse, is breakable'sa hit to break yapıp işte bu fonksiyona gidip buradan işte max'te timestamp uygulayacak önce. Timestamp'i arttıracak. Yani vurduğu sayı max'te eşit olduğu zaman da objeyi yok edecek. Şu anda kodlar bu şekilde çalışıyor. Is breakable değilse, tag'e eklenmemişse, işte az önce gösterdiğim beyaz brick gibi ne yapacak? Hiçbir şey yapmayacak. Sadece oradan tepki kuvvetini alıp geri dönecek. Bir eğitim videosunun daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz alt taraftan beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı ve yeni gelecek videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.